Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra detaylı bir motosiklet bakım videosuyla karşınıza geldim. Herkes benden bisiklet bakım videosu bekliyordu ama o konuda internette bulabileceğiniz çok fazla video varken motorla ilgili detaylı bir kaynak bulmak çok zor. O yüzden bu eksikliği kapatmak istedim. Bu arada abi bisikleti bıraktım diyenler için söyleyeyim. Bisikleti asla bırakacağım bir şey değil. Bisikletin yeri ayrı, motosikletin yeri ayrı. O halde işe başlayabiliriz. Gerekli malzemeleri videonun açıklamasına ekleyeceğim. Şimdi öncelikle şu hava filtresinin üstündeki 3 tane plastik kapağı, vida kapağını söküyoruz. Düz tornavidayla onları kolayca çıkarabilirsiniz ama çok da böyle tornavidayı bastırıp lastikleri yırtmayın. Daha sonra Phillips 2 uçlu yıldız tornavidayla kapağın etrafındaki 8 vidayı söküyoruz. Bunlardan sol en baştaki vida diğerlerinden daha uzundur. Dikkat edin. Plastik tapaları çıkardığınız yerlerdeki derinde duran vidaları sökmek biraz daha zorlayıcı olabilir. Bunları birkaç defa söküp taktıktan sonra uçlarını bulmakta çok daha ustalaşacaksınız. Ve burada mıknatıslı bir tornavida kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Burada gördüğünüz gibi hava filtresinin kenarı çamurla dolu. Burada mükemmel bir sızdırmazlığı nasıl sağlayacağımızı bunu tekrar toplarken anlatacağım. Burada içeride havanın dolaştığı kısımları ve öncesinde geçtiği iki diğer küçük filtreyi görüyorsunuz. Bu filtreleri şimdiden ılık su ve bulaşık deterjanıyla yıkayıp kurumaya bırakabilirsiniz. Sonra bunları geri takacağız. Ben Pre-Air filtreye yakından hava tuttuğum için parçalandı ve yenisini almak zorunda kaldım. O yüzden siz bunlara biraz hassas davransanız iyi olur. Şimdi ben kapağı sökerken o üst kenardaki tozlar içeriye dökülüyor. İçeride görünen toz o. Normalde içi tertemiz. İçinin kesinlikle tertemiz olması lazım. Eğer kenarlardan herhangi bir sızıntı görüyorsanız bu ileride çok büyük problemlere yol açabilir arkadaşlar. Hava filtresini tekrar kullanacaksanız çok temiz şekilde muhafaza edin. Bir poşete koyabilirsiniz ya da tozsuz bir ortamda saklayabilirsiniz. Motorun hava girişini yine temiz bir bezle kapatın. Hava filtresini çıkardıktan sonra çerçevesinin kenarını düz bir tornavidanın ucuna bez sararak güzelce silebilirsiniz. Daha sonra 10 milimetre altı köşe lokmayla hava filtresi kutusunu ana gövdeye bağlayan iki civatayı söküyoruz. Şimdi sırada varyatörün plastik muhafazasını sökme var. Burada kesinlikle Phillips 3 tornavida kullanın arkadaşlar. Phillips 3 dışında başka bir yıldız tornavidayla zorlarsanız bu civataların başını sıyırırsınız ve bu civataların yerine daha sonradan başka şeyler uyduran işte altına pul koyan falan gördüm. Bu civataların özelliği şu: civataların son kısmındaki boşlular sayesinde civata sıkıştıktan sonra bile bu plastik kapağı ezmiyor. Plastik kapağı basmadan sadece kapağı yerinde tutuyor arkadaşlar. Altına pul atıp da başka civatalar koyarsanız plastik kapağı doğrudan altta ısınan metal kapağı bastırmış olursunuz. Bu da iyi sonuçlar doğurmaz. Phillips 3 tornavidayı çok sağlam oturttuktan sonra arkasından iyice bastırarak bu civataları düzgün bir şekilde sökün. 4 adet civatayı söküyoruz. Daha sonra hava filtresi kutusunu hafifçe havaya kaldırıyoruz. Burada hava filtresi kutusunu çok fazla oynatmayın. Çünkü o ağzını tıkadığımız hava girişi ve birkaç daha hortum hava filtresine bağlı durumda şu anda. Kutuyu kaldırdıktan sonra alttan geçen arka teker sensörü kablosunu plastik yuvalardan çıkarıyoruz. Yuvalara giren kısımlar zaten beyaz bantlarla işaretlenmiş. Kabloyu da kurtardıktan sonra plastik kapağı tamamen sökebiliriz. Şimdi varyatör filtresinin yerinde tutan 4 tane civatayı söküyoruz. Bunları sökmek için 8 milimetre lokmaya ihtiyacınız var. Bu civataları birazdan sökeceğimiz varyatör kapağının civatalarıyla karıştırmanız çok muhtemel. O yüzden ben bu civataları daha sonra farklı bir renge boyadım. Çıkardığımız hava filtresini dış yüzeyine hava tutarak temizliyoruz. Burada havayı çok yakından tutmayın. Filtreleri parçalarsınız. Hiçbir filtreye çok yakından hava tutmayın. Bu filtre motorun hava filtresi kadar çok temiz olmak zorunda değil. Bu sadece kayışın olduğu kısmını tozdan koruyor. Şimdi varyatörün metal kapağını sökeceğiz. 8 milimetre lokmayla 12 tane bu gördüğünüz civataları söküyoruz. Sol üst köşede kapağın hizalanmasını sağlayan bir tane pin var. Ona da dikkat edin sökerken, düşürüp kaybetmeyin. Bu civataları söküp takarken elektrikli aletler kullanıyorsanız mutlaka tork ayarlarını, devir ayarlarını en düşüğe getirin arkadaşlar. O civataları hızlı söküp takmak onların taşlanmasına sebep olur. Civataların dişleri zamanla aşınır. Ayrıca yanlış oturtup bir anda basarsanız dişleri sıyırabilirsiniz. Kapak yerine yapışmış olabilir. Bir plastik çekişle sağından solundan hafifçe vurmanız gerekebilir. Vidaların hepsini tamamen söktüyseniz asıldığınızda gelecektir. Şimdi internette varyatör sökme anahtarı diye bulabileceğiniz bir anahtar yardımıyla ya da benim gibi böyle özel yapılmış bir anahtar yardımıyla ön varyatörü sökeceğiz. Benim yaptığım anahtarda anahtarın sapının başkasının tutmasına gerek kalmıyor. Debriyaj kasnağına dayıyoruz. Ön kasnağın cıvatasının altında böyle bir pul var.
Kasnağın üzerindeki izlere bakılırsa benim kayışım hiçbir zaman en üst seviyeye çıkmamış. En üst seviyeye çıkamamasının ne anlama geldiğini şöyle hesaplayabilirsiniz. Bisiklette hızlı giderken zinciri ön dişi de en büyük dişliğe getirirsiniz. Yani bu demek oluyor ki motor hiçbir zaman en yüksek hıza ulaşmamış. Ben kayışı bu aşamada çıkarmayı tercih ediyorum. Sizin için zor olursa debriyajın sökülmesini de bekleyebilirsiniz. Kayışı çıkarmak için burada yapacağınız şu: arka kasnaklardan size yakın olanı debriyaj tasına doğru sıkıştırıyorsunuz. Böylece kayışı çıkarmanız için size yer açılıyor. Burada debriyajın yayını sıkıştırırken asla elinizden kaçırmayın ya da kayışın üzerine bırakmayın. Kayışı kenarda sıkıştırmayın. Kayışın zarar görmesini istemeyiz. Kayışı gözle bir kontrol edin. Böyle ufak çatlakların oluşması normal. Servis kitapçığında belirtilen kayış genişliği 27.7 mm. Limit değeri ise 26.7 mm. Yani 1 mm inceldiğinde kayışınızı yenilemeniz gerektiğini söylüyor. Yalnız buradaki ölçüm metodu biraz farklı. Kayışın yanına şu iki plastik parçayı koyup daha sonra kayışın üst kenarıyla onların kesiştiği noktaların arasında kalan mesafe ölçmenizi istemişler. Ben o şekilde ölçmek için uğraşmadım. Doğrudan kayışın yanakları arasındaki mesafeyi ölçtüm ve kayışımın hemen hemen ömrünün yarısında olduğunu gördüm. Bu kullanım tarzına göre değişir. Ben ani ivmelenmelerden her zaman kaçınırım. Şimdi ön varyatörün ikinci kasnağını söküyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey parmaklarımızı arkasına doğru sokup arka yanağının düşüp dağılmasını engellemek. Şimdi o dağılmasın diye tuttuğumuz yanağını çıkararak alttaki ağırlıklara ulaşabiliriz. Ağırlıkların yıpranmasını kontrol ediyoruz. Burada gözle kontrol yetersiz kalır. Bir kumpas yardımıyla ölçüp aşınan kenarları arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu görmeniz lazım. Gördüğünüz üzere bendekilerden bir tanesi özellikle bayağı köşelenmiş. Yenisinin olması gereken genişlik 23 mm. Limit değeri de 22,5 mm. Yani 22,5 mm'nin altına düştüğünde bunları değiştirmeniz lazım. Daha sonra kasnakların yüzeyini bulabildiğiniz en ince zımparayla ve ıslatarak homojen bir şekilde silerek temizliyoruz. Zımpara işlemini yaparken iç taraftaki keçeye dokunmamaya dikkat edin. Bu keçenin zarar görmemesi ve sızdırmazlığı çok önemli. Normalde kitapçıkta bu keçenin zaten her 20.000 bakımında değişmesi gerektiği yazıyor ama ben kimsenin değiştirdiğini sanmıyorum. Son olarak balata spreyi ve temiz bir bezle silerek kasnağı tertemiz hale getirebilirsiniz. Bu arada balata spreyini keçe gibi kauçuk şeylere de çok fazla sürmemeye dikkat edin. Onların yapısını bozan bir malzeme. Şimdi arka debriyaj tasını sökeceğiz. Debriyaj tasını sökmek için yine bu varyatör sökme aparatı denilen aparatı kullanacağız. Ben bunu internetten almıştım. Yanağında ayaklarının tamamen açılmasını engelleyen bir parçası vardı. Onun bizim için bir işlevi yok. O yüzden ben o kısmını tamamen kestim ve ayaklarının tamamen açılmasını sağladım. Ayrıca uçlarının içine de debriyaj tasına basarken daha geniş bir yüzeye bassın ve iz yapmasın diye böyle burçlar uydurdum. Şimdi aksın üzerindeki somunu 27 mm 6 köşe lokmayla söküyoruz. Burada normalde debriyaj tası asıldığınızda gelmesi lazım. Benimki bir önceki bakımda aşırı sıkıldığı için biraz sıkışmış durumda. Onu da yine dengeli bir şekilde iki tarafından tutarak metal malzemelere iz yapmadan, zarar vermeden çektirerek çıkarıyorum. Burada debriyaj tasının aşınmasını kontrol edebilirsiniz. Kolay kolay aşınıp bitecek şey değil bunlar arkadaşlar. 100.000 kilometreleri rahatça geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi debriyajı tamamen yerinden çıkarmak için bu şekilde 41 mm derin lokmaya ve elinizdeki 1/2 inç anahtarı 3/4 inç anahtara çevirecek bir adaptöre ihtiyacınız var. Ayrıca şu lokma başının üst kenarını taşlayarak sildirmeniz gerekiyor. Ve siz bendekinden daha derin bir lokma anahtar kullanın. Çünkü ben bunu yuvaya taktığımda debriyajın ortasındaki mil gelip bu ortadaki adaptöre bastırıyor ve adaptörü yerine tamamen oturtamıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi adaptörü tam yerine sokamadım çünkü arkasında mil var. Bu aşamada somunu tamamen sökmüyoruz. Sadece gevşetiyoruz. Daha sonra bu iki kasnakla beraber debriyajın komple çıkıp gelmesi lazım. Ama benimki yine daha önce aşırı sıkıldığı için çok sıkışmış. Ben de yine bu şekilde zarar vermeden söktüm. Kesinlikle bu sıkışmışsa altına tornavida sokayım, kanırtayım gibi bir şeylere girmeyin arkadaşlar. Etrafa zarar verirsiniz. Bu kasnakların eğilmesi, yamulması demek çok büyük masraflar demek. Daha sonra debriyajı bu şekilde yumuşak bir yere koyduktan sonra debriyaj balatalarının olduğu kısma yanaklarına bastırarak yayın sıkışmasını sağlıyoruz ve somunun boşa düşmesini sağlıyoruz. O yay orada gergin dururken somunu açarsanız son dişlerini koparırsınız. Yayı bu şekilde bastırdıktan sonra somun boşa çıkıyor ve şimdi debriyaj balatalarımız meydana çıktığına göre bunların kalınlığını kontrol edebiliriz. Olması gereken kalınlık 0 debriyajda 3 mm, limit değerde 1,5 mm. Benimki de şu an 2,5 mm'ye düşmüş. Yani aşınabileceği değerin 1/3 kadar aşınmış. Şu anda motor 40.000'de olduğuna göre eğer bu şekilde sakin kullanmaya devam edersem 120.000 kilometreye kadar götürebilecek bir balata var üzerinde. Daha sonra bu çemberin üzerindeki segmanları aralarına düz tornavida sokup çevirerek çıkarıyoruz. Bu parçayı üzerinden aldıktan sonra yaylarımız meydana çıkıyor. Yayları da yine karga burun penseyle kolayca yerinden alabilirsiniz. Burada yayların bir ucundaki kancanın uzun, bir ucundakinin kısa olduğuna dikkat edin. Aynı şekilde geri takacaksınız.
Ters takmanız mümkün olmaz zaten ama ben yine de uyarımı yapayım. Belli mi olur? Kanatarak sokmaya çalışan da olabilir. Yayları çıkardıktan sonra debriyaj kanatlarını çekerek yerinden alabiliriz. Kanatlar kapandığında ses yapmasın diye altlarında kauçuk takozlar var. Şimdi o takozları söküyoruz. Buralara zımparalayma işlemi yapacağız ve zımparalarken o kauçukların zarar görmesini istemiyoruz. Bu parçayı hiç temizlemeseniz de olur ama ben temizlemek istedim. Yine yayları da aynı şekilde temizledim. Hatta boyadım. Şimdi kanatların üzerinde çalıştığı pimlerin küflendiğini görüyorsunuz. Bu kanatları yağlayamazsınız çünkü buraya süreceğiniz yağ debriyaja sıçrar ve debriyajın kaydırmasına sebep olur. O yüzden bunların üzerindeki küfü temizleyeceğiz ve daha rahat çalışmasını sağlayacağız. Daha önce de söylediğim gibi bu işlemlerde kalın zımparalar değil, mümkün olduğunca ince zımpara kullanın. Şimdi debriyajın pimlerini ve bilyelerini sökeceğiz. Şu şekilde yuvaların içinde çalışan silindir biçimli bilyeleri ve o silindirleri tutan pimleri var içinde. Pimlerin uçlarına iç kenardan bastırarak pimlerin dışarı atmasını sağlayacağız. Yine bunları çizmemeye, böyle tornavidayla falan kanırtmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çok kolayca çıkan parçalar zaten. Çıkardığımız parçaları gresten arındırıyoruz. Güzelce temizliyoruz. Gresten arındırmak için ister gaz yağının içinde fırçalayın, ister balata spreyi kullanın. Artık o kısmı size kalmış. Daha sonra kauçuk takozlarımızı yerine takıyoruz. Burada takozlar daha önce ezilmiş ve belli bir açıda ezilmiş. Tekrar aynı açıyla yerleştirmeye dikkat edin. Şimdi yaylarımızı tekrar yerine takıyoruz. Yayları takarken önce kısa kancaları geçirin. Daha sonra uzun kancanın en dip kısmından penseyle kavrayarak kancayı yerine geçirmeniz daha kolay olacaktır. Sonra üzerindeki bu çemberi yerine oturtuyoruz. Bu çemberi iyice yerine oturttuğunuzdan emin olun. Çünkü birazdan yanlarına segmanları takacağız. Segmanların geçeceği yerlerin meydana çıkmış olması lazım. Segmanları takarken de ya hepsinin açık ağzı dış kenara bakacak şekilde takın ya da benim taktığım gibi takabilirsiniz. Ama hepsini farklı yönlere bakacak şekilde takmayın. Böyle takmanız debriyajın balansını etkileyecektir. Daha sonra bu şaftın üzerinde bulunan 2 adet O-ringi sökeceğiz. Ben burada çok ince uçlu bir düz tornavida kullandım. Kesinlikle ağzı keskin olmayan, orayı çizmeyecek, O-ringlere ve yataklarına zarar vermeyecek şeyler kullanın. En ufak çizikler yağ kaçaklarına sebep olacaktır. Burada ben hata yaptım ve dış kenara yakın olan O-ringi önce söktüm. Dış kenardakini önce sökerseniz içtekini çıkarırken o da gelip dıştakinin yuvasına düşüyor ve bir daha sökmüş gibi uğraşıyorsunuz. O yüzden siz önce arkadakini sökebilirsiniz. O-ringlerin ölçüsünü şekilde görüyorsunuz. Bunları önceden alıp yanınıza koyarsanız bakım sırasında da değiştirirsiniz. Daha sonra O-ringlerin yataklarını da yine güzelce temizliyoruz. Şimdi yeni O-ringlerinizi gresleyip yuvalarına oturtabilirsiniz.
Şaftın iç kısmını da yine gresliyoruz. Keçenin dış yanağında gres kalmamalı, yoksa kayışa gider. Keçelerin içinde kalan kısımları temizleyip gresliyoruz arkadaşlar. Yine bu şaftın iç kenarında da dış kenarında da sadece keçelerin arasında kalan kısımların gresli olması lazım. Kesinlikle başka hiçbir yere gres sürmüyoruz, yağ sürmüyoruz. Çünkü kayışlı sistemde kayışa yağın bulaşması demek ya da debriyaja yağın bulaşması demek. Bunların kaydırması, kaçırması, yanması anlamına gelir. Pimleri ve silindir bilyelerini de yerine taktık. Daha sonra o-ringlerin dışında kalan alandaki yağları temizliyoruz yine. Şimdi pimlerin yerinde kalmasını sağlayan muhafazayı da üstüne geçiriyoruz. Son olarak yayını da yerine takabiliriz. Şöyle bir çalıştırıyoruz. Yağın dağılmasını sağlıyoruz. Yağ olmaması gereken yerleri balata spreyi ve temiz bir bez yardımıyla iyice temizliyoruz. Şimdi debriyajı uygun açıya getirdikten sonra yerine bastırarak üzerindeki somunun dişlerini tutturacağız yine. Aksımızın üzerine de ince bir gres sürdükten sonra debriyajı yerine oturtuyoruz. Daha sonra şöyle bir kayışlı anahtarla debriyajı tutacağız ve ortadaki somunu sıkacağız. Ancak burada kayışlı anahtarın sapının bastırdığı kısmın debriyaj balataların üzerine gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Doğrudan oraya basarsa balatanızı ezer ve balatanızın kurabiye gibi dağılıp döküldüğünü görürsünüz. Bu somunu tork anahtarı yardımıyla 85 Nm ile sıkıyoruz. Etmiyordu. Yine en öndeki civata dişlerine bulaşmayacak şekilde ortaya çok az bir şey gres sürüyorum. Debriyaj tasının somunu takarken ben Loctite kullanıyorum. İsteğe göre kullanmayabilirsiniz. Servis kitapçığında kullanın demiyor. Bu somunu da 75 Nm ile sıkıyoruz. Tork anahtarına darbe yapılmaz. Yavaşça döndürülür ve çıt dediği yerde bırakılır. Anahtarın üzerindeki kilit mekanizmasını mutlaka kilitleyin. Yoksa siz bastırdıkça ayarı değişir. Haberiniz olmaz. Ve anahtarı kullanmadığınız zaman ayarını sıfıra getirerek üzerindeki yayın tansiyonunu boşaltın. Böylece zaman içinde kalibrasyonun bozulmasına engel olmuş olursunuz. Şimdi varyatör ağırlıklarımızı çok ince bir şekilde silikonlu gresle gresliyoruz. Neden silikonlu gres? Çünkü ben bunun dayanıklılık testini yaptım ve sıcağa en dayanıklı gresin bu olduğunu gördüm. Buralara sakın alıp da gresi boca etmeyin arkadaşlar. Fazla gres, defalarca söylediğim gibi, buralarda istenmeyen şey. Zaten servis kitapçığında da bunları gresleyin falan demiyor. Kuru kuruya takın, aşınsın, sık sık da gelin yenisini satın alın diyor. Bir de bu bagaların birer tarafı kapalı bardak gibi duruyor arkadaşlar. Bunlar siz gaz verdiğinizde aynen sizin geriye yaslanmanız gibi bu yuvaların içinde geriye yaslanıyor. O yüzden geriye yaslandığı yerleri de aşındırıyorlar zamanla. Oraların o şekilde aşınmaması için bunların bir kenarındaki yanakları da böyle geniş yapmışlar. Kapalı tarafları saat yönünün tersine doğru bakması lazım. Gresi bütün yüzeylerine ince bir şekilde dağıtıyoruz. Daha sonra bu İngilizce slider, Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu kaydırma parçaları. Bu parçaların üzerinde güzelce gresliyoruz sürtünen kısımlarını. Sürtünmeyen kısımlarda kalan greslerini birazdan bezle temizleyeceğiz. Temizledik.
yerine oturttuk. Şuradaki pulun geldiği yeri az bir şeycik gres sürdüm. Bir de yine keçenin içinde kalan tarafı gresliyoruz. Daha sonra bu burçu yerine ittiriyoruz. Dışarıda kalan fazla gresi yine her zamanki gibi temiz bir bez ve balata spreyi yardımıyla siliyoruz. Sonra bu pulu da yine ince bir şekilde gresleyip yerine takıyorum. Bunlar arkadaşlar paslanmıştı. O yüzden ben çok ince bir gres olmasını tercih ederim bunların üzerinde. Şimdi kayışı daha önce takabilirdik ama ben bu aşamada takmayı tercih ediyorum. Aynı şekilde kendinize yakın olan kasnağı debriyajın tasına doğru çektirirken araya kayışı sokması için birisinden yardım isteyin. Çıkarırken olduğu kadar kolay olmuyor, onu söyleyeyim. Yine kayışı araya sıkıştırmamaya, ezmemeye dikkat edin. Ve kayışı paralel şekilde değil de biraz açılı şekilde yaklaştırırsanız daha kolay araya girmesini sağlarsınız. Bu esnada ön taraftaki şaftın ucunda gres olmamasına ve kayışın oraya değmemesine dikkat edin. Puluyla beraber ön civatayı takıyoruz. Ben yine burada Loctite kullandım. Siz kullanmayabilirsiniz. Eğer eski civatayı yerine takıyorsak 115 Nm, yeni civata ve yeni pul kullanıyorsak 120 Nm ile sıkıyoruz. Daha sonra debriyaj aksının gireceği karşı yuvadaki rulmanın içine de hafifçe gres sürüyorum. Bir de sol üst kenardaki pimi yerine takmayı unutmayın yine. Ve en önemlisi şu arka teker sensör kablosunun araya sıkışmamasına dikkat edin. Bu aşamadan sonra çıkardığımız 12 tane civatasını yerine takıyoruz. Burada civataların hepsini yerine takmadan kesinlikle sonuna kadar sıkmayın. Daha sonra her birini 10 Nm ile çapraz bir şekilde sıka sıka gidebilirsiniz. Varyatör filtresinin kapağını yerine takıyoruz. Bunun da 4 tane civatası var. Bu civataların az önceki 12 civatadan tek farkı boylarının kısa olması arkadaşlar. Yanlışlıkla o civataları getirip buraya takabilirsiniz. O yüzden bunları önceden boyamanızı size de tavsiye ederim. Burada varyatör filtresi kapağının hemen üst kenarında bulunan bir yuvadan da arka teker sensör kablosunu geçirmemiz gerekiyor. Bu kapağı yerine oturturken ona da dikkat edin. Daha sonra plastik kapağı yerine yerleştiriyoruz. Arka teker sensör kablosunu da üzerindeki beyaz bantlı kısımlar kapağın üstündeki yuvalara denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu kapağın vidalarını sıkarken de illa tork anahtarına ihtiyacınız yok. Normal bir tornavida sapına Phillips 3 tornavida ucunu takıp gücünüz yettiğince sıkabilirsiniz. Sonuçta tornavida sapının çapı belli. O civatayı sıyıracak kadar güç uygulamanız mümkün değil zaten. Hava filtresinin içinden çıkan küçük filtreleri de hafifçe bu şekilde yağlayın. Böyle ezerek de yağını emdirin her yerine. Altından damlayacak kadar çok fazla yağ sıkmayın arkadaşlar. Çok hafifçe yağlamanız gerekiyor. Filtreleri yuvalarına takıyoruz. Kablonun yerinde olduğunu bir kez daha kontrol ediyoruz ve
hava filtresi kutusunu gövdeye bağlayan iki civatayı yerine takıyoruz. Bunların da 10 Nm ile sıkılması gerekiyor. Hava filtresinin içinin temiz olduğundan emin olduktan sonra takacağımız filtrenin kasaya geçen yanaklarına kauçuklu gres sürüyoruz. Bu normalde yapılan bir şey değil. Bunu ben kendim yapıyorum. Çünkü daha önce hava filtresini söktüğümde aradan sızan tozun izini gördüm orada. Motora toz girmesi demek pistonun gömleğin ömrünün kısalması demek arkadaşlar. O yüzden burada mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kauçuklu gresle etrafını gresliyorum. Hava filtresinin kapağını yerine oturtuyoruz. Kapağı yerine oturturken ön alt kısmındaki o varyatör filtresine doğru uzanan kısmını önce yerleştirmeniz gerekiyor. Hafiften üst tarafı kendinize doğru eğerek tuttuğunuzda önce altını sonra üstünü yerleştirdiğinizde kolayca yerine oturuyor. Daha sonra çıkardığımız vidalarını uzun olanın yerine dikkat ederek geri takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Plastiklerin yanaklarına dikkat edin ve yanaklar öpüştüğü anda vidayı sıkmayı kesin arkadaşlar. Bu vidaları böyle çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Zaten plastik dişli olduğu için kolay kolay gevşeyip de düşecek vidalar değil. Ve aşırı zorlarsanız yuvalarını çok kolay bozarsınız. Bir de üst kenardan sadece kapağı yerine tutsun diye bir tane vidayı tutturun. Daha sonra bu 3 tane derin deliğin içinde olan alttaki vidalarını takın. Onları takma işlemini bitirdikten sonra üsttekileri takmaya devam edin. Çünkü bu alttaki vidalardan bir tanesini içine düşürüp de çıkaramazsanız tekrar üsttekilerin hepsini açmak zorunda kalabilirsiniz. Son olarak lastik kapaklarını da yerine takıyoruz. Artık kayışımızı değiştirdiğimize göre kayış trip metresini de sıfırlayabiliriz. Kontağı açtıktan sonra trip butonunu kullanarak V-belt trip metresine geliyoruz. Geldikten sonra trip butonuna 3 saniye basılı bekleyerek göstergenin yanıp sönmesini bekliyoruz. Gösterge yanıp sönmeye başladıktan sonra trip butonuna tekrar 15-20 saniye içimizden sayarak 15-20 saniye aralığında basılı bekliyoruz ve çekiyoruz. Sıfırlanmasını görünceye kadar basılı beklemeyin arkadaşlar. İçinizden saydığınız süre dolduğunda elinizi çekin. Çektiğiniz anda sıfırlandığını göreceksiniz. Şimdi bu bakımları yaptıktan sonra motoru alıp da direkt gazı sonuna kadar açmayın. Ani hızlanmalardan kaçının. Çünkü o kayışın ve kasnak yüzeylerinin birbirine alışması lazım. Aniden gaz açarsanız kayış kaçırabilir. İlk bir 150-200 km kadar sakin kullanın arkadaşlar. Sakin kullanımdan kastım yüksek hızlara çıkmamak değil, ani hızlanmalardan kaçınmak. Önce bir dolaşıp gelin, motor ısınsın, varyatör biraz alışsın. Daha sonra motoru sehpaya alıp üzerine oturun. Ön freni sıkın. TCS'yi kapatın ve gazı sonuna kadar yavaş yavaş açarak varyatörün her yerinde kayışın gezmesini sağlayın. Çok uzun süre yapmayın ama bir gezsin yani şöyle. Bakımları bitirdikten sonra göreceksiniz motorunuzun titreşimi inanılmaz azalacak. Artık her gaz verdiğinizde bana dua edersiniz. Fırsatım olursa kaliper bakımı, hidrolik yağ değişimi, işte soğutma suyu değişimi gibi şeylerin videolarını da çekmeye çalışacağım. Haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.